Merhabalar. Bugün sizlere havlu üzerine punch nakışı nasıl işlenir onu göstermek istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz deseni havluya aktardım. Bu desenin renklendirmelerini kendim yaptım. Onları uygun iplerimle çıkardım. Evet, elimde gördüğünüz kasnak havlunun nakış işlenmesi için ayrılan bölümüne uygun boyutta bir kasnak. Siz de böyle bir şey yaparsanız ona göre kasnak seçmeniz gerekiyor. Evet, şimdi başlayalım. Hemen kasnağımı nakış işlenecek kısma geçiriyorum. Bu kasnağın adı da çelik kasnak diye geçiyor. Punch kasnağı olarak kullandığım kasnak havlu kısımlarına denk geldiği için yani sıkıştırılamıyor. Dediğim gibi nakış işlenen kısmına uygun boyutta sadece bu kasnak elimde vardı. O yüzden ben de bunu kullanıyorum. Kasnağı elimizde tutarak işleyebiliriz. Öncelikle ortadan başlıyorum, tabii ki iç kısımdan. Bismillah demeye kalmadan bravo. Hemen kasnağım çıktı. Ne yapıyorum? Mücadeleye devam. Kasnağı takıyorum ve işlemeye başlıyorum. Her zaman punch işlerken ne demiştik? İç kısımlardaki küçük yerleri önce yapmamız lazım. Geriye kalanları da küçük yerlerden sonra yapmamız gerekiyor. Ben pofuduk kısmını ön tarafta görünsün istediğim için öyle yaptım. Evet, bütün sarı kısımları bitirdim. Şimdi sırasına göre belirlediğim renkleri yapmaya başlıyorum. Az önce kasnağı yanlış taktığımı fark ettim. Bu çelik kısmını, sıkıştırdığımız bu çelik kısmını işlediğim yere getirmem gerekiyor. O zaman çıkmıyor. Eğer siz de bunu deneyimlemediyseniz deneyimlemenize gerek kalmadan ben sizin için denedim. Boşuna uğraşmayın. Kalın kumaşa punch işlemesi gerçekten zor. Ama yılmadan, usanmadan işleme çabasındayım. Evet, bu koyu pembe renkleri bitirdim. Önden de görünüyor zaten. Kasnağımı tekrar geçiriyorum. Leylak rengimle devam ediyorum. Bir de şunu unutmamak lazım. Tekrar edeyim. Çizdiğimiz kısmın çerçevesinden başlayarak içeriye doğru doldurmamız lazım bölgeyi. Yani şimdi ben bu taç yaprağın teker teker işliyorum. Bakın önce çizgilerinden başlıyorum, dışarısından. Sonra yavaş yavaş içini dolduruyorum. Yani ortadan başlayarak çevresine doğru gitmiyoruz. Her bitirişimde de ipimi kesiyorum, fark ettiyseniz. Böyle yaptığınızda daha kolay oluyor. Yani daha temiz oluyor arkası. En son uğraşmak zorunda kalmazsınız. Her bitirişte keserseniz sizin için daha kolay olur. Tabii ki keserken dikkatli olun. Nakışı sökmeyin.
Evet, leylak rengini de tamamladım. Geçtik diğer rengimize. Hemen iğnemize ipimizi geçiriyoruz. Ben bu kısımları ayrıntılı olarak anlatmıyorum. Ama eğer anlatmamı isterseniz yorumlarda belirtin. Ona göre videolarda yer vereyim bunlara da. Hemen kasnağımı da geçiriyorum. Ve işlemeye başlıyorum. Punch nakışı çok kolay gibi görünen fakat aslında incelikleri olan bir nakış. Bir kere diğer nakış çeşitlerinde yanlış yaptığınız zaman söküp tekrar yapmanız kolay oluyor. Yani bu kumaşa ya da ipe herhangi bir zarar vermez. Fakat punch'ta bir hata yaparsanız, yani işlediğiniz yerde bir sıkıntı olursa onu söktüğünüzde eski kumaşı bulamazsınız. Elinizle şöyle bir tırnağınızla düzelttiğinizde eski haline geliyormuş gibi görünüyor. Fakat kesinlikle kumaş deforme oluyor. Özellikle bu havlu kumaşları da öyle ya da çok ince ham bez dediğimiz kumaşlar zaten yırtılabiliyor. İğnenizin kalitesine göre değişiyor bu tabii ki. Ama mutlaka deforme oluyor. O yüzden hatasız ve kusursuz işlemeniz gerekiyor. İyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Evet, şu anda taç yapraklarının tamamını işledim. Ön taraftan görüyorsunuz. Şimdi yeşil rengimizi elimize aldık ve gövdesiyle yapraklarını işlemeye geçeceğiz. Sapını ve yapraklarını ben düz şekilde işlemek istiyorum. O yüzden ön taraftan işleyeceğim. Pufuduk kısmı arkada kalacak, düz şekli ön kısımda olacak. Burada punch'ta yaprak işlemesini de size göstermiş olacağım. Aynı şekilde bir önceki kasnak geçirme şeklimin aynısını yapıyorum burada. Ön kısımdan işlediğimde, düz şekilde işlediğimde hiçbir problem olmadı. Çünkü küçük küçük adımlarla gitmiyorum. Böyle sık sık gitmeyeceğiz burada. Gösterdiğimde daha iyi anlaşılacak. Şimdi burada biraz daha aralıklı yapıyorum. Bakın çok sıkı sıkı değil. Biraz daha aralıklı yapıyorum şu an saplarını. Ön kısımdan arkadan çizmiş olduğum kalemin izi çıkıyor, yani desenin izi. O yüzden rahatlıkla yapabiliyorum. Fakat yapraklarını yapacağım zaman iz çıksa da her yaprağın ortasında bir çizgi olması gerektiğinden dolayı tükenmez kalemle tekrardan üzerinden geçeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi tükenmezle üzerinden geçtim. Şimdi yaprağı şöyle işliyoruz. Bakın, yaprağın üstteki uç noktasından başlıyorum. Orta noktayı ölçü alıyorum ve sağ tarafa batırıyorum. Bir ortaya bir de sağ kısma batırıyorum. Tabii ki de oval bir şekil olduğu için yaprağın şekli, kısalığını, uzunluğunu şekle göre ayarlıyorum. Diğer kısma geçtiğiniz zaman mutlaka ters çeviriyorsunuz. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya doğru, ortaya ve sağa doğru işliyoruz. Bu görüntü gerçek nakışa biraz daha benziyor. Altında bir aparat olmadığı için iğne kullanmama gerek kalmadan öndeki ipi tırnağımla çektim. Bakın, ikinci kez bir daha gösteriyorum yaprak işlemeyi. Tepeden başladım. Orta noktadan sağ tarafa doğru ovalliklerin uzunluğuna göre kısaltıp uzatıyorum.
Evet, şimdi nakışımızın tamamını işledik. Arkasını da gösteriyorum. Gayet temiz. Ben gayet beğendim. Şimdi ne yapıyoruz? Sökülmemesi için dekopaj tutkalımızı bolca sürüyoruz. Soğuk silikon ya da punch tutkalını da kullanabilirsiniz. İyice sürüyorum. Bu sayede arkası sertleşecek ve nakışımız sökülmeyecek. Punch nakışıyla işlenen herhangi bir şeyi tabii ki makinede yıkayabilirsiniz. 30 dereceyi geçmemesi gerekiyor. Her bir dalına, her bir yaprağına ince ince sürüyorum. Gelinimizin bohçasına koymak için hazırladım ben bu havluyu. O yüzden çok güzel olmasını istiyorum, sağlam olmasını istiyorum. Sanırım bu kadar yeterli. Ben kurutma makinesiyle kuruttum. Siz isterseniz belli bir süre bekleyerek kurutabilirsiniz. Şimdi arkası kötü görünmüyor ama ben yine de kapatmak istiyorum. Dediğim gibi bohçayı hazırlıyorum çünkü. Normal bir bez telayla ütüleyeceğim ve arkadaki bir görüntüyü şeffaflaştıracağım. Evet, şimdi ütüleyip geliyorum. Ütüledim. Arkadan görüyorsunuz. Ben beğendim. Hemen ön kısmını da size göstereyim tekrar. Yakından da şöyle bir bakın. Havlumuz bu şekilde oldu. Beğenir ve abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.